Türkiye'nin neresi kıskanacak bir şeysi var ya. Her Cenab-ı Hak bize biliyor ya, size 20 oluyor. Ya Hem burada yabancıyız, hem Türkiye'de yabancıyız. Öldüğünde buraya mı gömülmek istersin, Türkiye'ye? Türkiye'ye. Hatta normalde biz ayakta alkışlamaları lazım. Ben öyle söylüyorum. Hani işten sonra şey olursun ya, ne derler ona? Emekli. Emekli ol. iyi güzel. Almanya güzel yani. Hiçbir şey konuşmadı ama her şeyi anlattı. Arkadaşlar merhabalar, Çatlar Bay Yasko'ya hoş geldiniz. Bugün neredeyiz? Almanya Markshoft'tayız. Buradaki vatandaşlarımıza Türkiye hakkında sorular soracağız. Şimdi hazırsanız Çatlar'a başlıyoruz. Merhaba Turkey. Şöyle bakınca hakikaten diyorum ki tam Almanya'dan gelmiş diyorum yani. Estağfurullah. Yürüyen euro pardon. Estağfurullah. Allah euro ya kulum diyor. Ya Cenab-ı Hak bize bir veriyorsa size 10 versin yani. 100 versin, anlatabiliyor Her muyum Cenab-ı Hak yani? bize bir veriyor, size 20 oluyor. Ya o iş işte öyle olmuyor. Dıştan öyle gözüküyor. Nasıl oluyor mesela, anlat bakayım nasıl? Ya farklı? şöyle şimdi TL'nin yükselişiyle birlikte bu ara Türkiye vatanıma saygılar. Birlikte millet şimdi Almancılar yaşıyor zannediyor. Evet, Euro'yu TL'ye çarptığın zaman gerçekten hatta zaten yüksek bir miktar ortaya çıkıyor ama enflasyon Almanya'da vuruyor. Burada adam 2000 euro kazanıp 2000 euro Türkiye'de harcamıyor. Burada da kirası yükseliyor, yeme içme yükseliyor derken bize de belli bir cüzi miktar kalıyor. Dolayısıyla Türkiye'deki Almancılar şu an hayatını yaşıyor veyahut da Türkiye'den biri Almanya'ya geldiği zaman sen şu an hayatını yaşıyorsun olayı tam olmuş olmuyor, öyle diyeyim yani. Türkiye'ye ne sıklıkla gidiyorsun? Ve niye gidiyorsun? Vatanımı seviyorum. Tamam. Vatanımı gerçekten kalben seviyorum ve size de vatanınızı sevmeyi tavsiye ederim çünkü vatan sevgisi iman sevgisindendir. Hakikaten oraya girdiğim zaman insanların güler yüzü olması, açık sözlü olması, kolunu açıp size hoş geldin demesi, onu çok seviyorum. Türkiye mi Almanya mı sence? Ya kesinlikle yaşamak için Almanya. Yani kimse kusura bakmasın, vatanımı öpüyorum ama Almanya, kesinlikle Almanya. Ama Türkiye'yi, bak Türkiye'deki sıcaklık, muhabbet, ortamdaki samimiyet Almanya'da yok. Emekli olursak Allah nasip ederse vatanımızda inşallah güzel bir şekilde yaşlanırız. Türkiye'nin trafiğini sevmiyorum. Tamam mı? Türkiye'de sistem yok. Yani Almanya'daki nizam ve intizam... Memleketimi öpüyorum diye tekrardan. Ben de öpüyorum. Harbi öpüyorum ama Türkiye'nin gerçekten düzeni olmaması beni Türkiye'ye gitmemek için engelliyor. Dolayısıyla turistik için Türkiye, yaşamak için Almanya. Peki burada Türk olduğun için bir ırkçılık yaşadın mı? Irkçılıkla karşı karşıya kaldın mı? Saç rengin koyu, ten rengin hafif Almanlara nazaran koyu, otomatikmen Alman müşteri kitlesine gittiğin zaman ilk başta sana sıcak davranmıyorlar. İşte burada o farklılığı hissediyorsun. Peki Sorun niye değil. böyle? Burada niye insanlar Türklere karşı bir güvensizlik Ya var? şimdi tabii biz Türkler vatanımızı seviyoruz kesinlikle. Hani Vatanımızı öpüyoruz. hani vatanımızı seviyoruz ama biz nasıl vatanımız için hatta en güzel yani şehitlerimize hürmetler dileriz. En güzel şekilde bu 15 Temmuz davasında nasıl dışarı çıktık, nasıl vatanımız, ülkemiz için fedakarlık yaptığımızı göstermiş olduk. Almanlar da ülkesini seviyor. Onlar da bizim toprak diyor. Şimdi Türklerin burada haliyle muvaffak olduklarını gördükleri zaman kıskanıyorlar. Kıskandıkları zaman çekemiyorlar. Bunu alenen demiyorlar. Yani Türklerin yaptığı kötü bir şey yok değil mi? Kesinlikle hayır. Burası Türkiye gibi ya, Maraş gibi. Memleket Maraş, hakikaten burada her şey var. Bir Maraş dondurmacısı yok, o da inşallah Kervan Pastanesi. Sayın Sami Kervancıoğlu Bey, lütfen buraya bir kervan istiyoruz. İnşallah bize de bir şeyler düşer tabii oradan. Hiç Almanca bilmeden yaşayabilir miyim ben burada, bu bölgede? Evet, yaşarız. Rahatsız ediyor mu bu durum seni Türkiye'ye gittiğinde, insanların sana bakışı, bir yürüyen euro olarak bakması? Evet, güzel bir konuya değindin. Şöyle bir şey var, o insana göre değişiyor hakikaten. Evet. Mesela benim ailem sağ olsun çok Türkiye'deki teyzemler olsun, dayımlar olsun. Hani seni hiç orada yabancı gibi hissettirmezler. Hani o hala o kadar kötü şartlara rağmen, ekonomiye rağmen bu kadar yardımsever olmaları falan çok takdir edilisi bir durum bence. Diğer yandan da tabii şey de var, hani bazılarını tanımadığın kişilere Almanya'dan geliyorum demeyi tabii ister istemez biraz çekiniyorsun. Hiç yaşadığın bir tecrübe var mı bununla alakalı? Ben Almanım deyince hani ya kanka bize bir 50 euro ateşlisine falan. Ya espriler falan oluyor yani şeyler arası, kuzenler arası, arkadaşlar arası. Buradan kuzenlerime selam göndereyim. Sana fazla fiyat veren oldu mu sırf Almancasın diye? İstanbul'a gitmiştik. Ben arkadaşla tembihliyorum, bak diyorum ki hani çok belli etme diyorum, hani Almanya'dan geliyoruz iyi güzel de diyorum. Hani işte gittik bir taksiye bindik. Biner binmez nereden geliyorsunuz? Biz Almanya'dan geliyoruz abi diye bir haykırdı, böyle dedim. Aha dedim. Hareket hemen kapattı adam taksimetreyi, ben dedim tamam bu. Tamam bu. Çıkardık çocuğun nişanını diyor adam şimdi. Çocuğun nişanı çıktı. Kurulu düzeninin olmasa Türkiye'ye döner misin? Tabii ki doğal olarak biz de düşünüyoruz. Çünkü her gittiğimizde tabii özeniyoruz falan, hani cennet vatan derler ya. Oraya gidenlere böyle derler ya. Tabii ben farkındayım. Vatan cennet gerçekten ama
O cenneti de yaşayabilmek lazım. Onun da farkındayım. Hani bilgisayar mühendisi olarak şu an çalıştığım için yani bir deneme amaçlı birkaç aylığına bir kiralayıp oradan doğru çalışmayı, evden doğru çalıştığım için biraz daha rahat olabilir benim için. Home office çalışacaksın. Evet. Ama maaşı buradan alacaksın değil mi? Evet. Öyle bir deneme yapmayı düşündüm. Türkiye'de işte o zaman cennet yaşarsın aynen. O zaman cennet yaşarsın. Almanya'da her şey tıkırında. Almanya her şey tıkırında mı? Aynen. Euro da yükseliyor yavaş yavaş. Paran varsa tıkırında. Paran yoksa hapı yuttum. Çünkü burada da aynısı, Türkiye'de aynısı. Hem burada yabancıyız, hem Türkiye'de yabancıyız. Burada size Alman demiyorlar mı abi? Ben Alman değilim, ben Türk'üm. Niye bana Alman desinler? Ama Türkiye'de diyorlar ki Almanya'dan gelenlere bunlar Türkiye'yi Onu diyenler terbiyesizler. Benim vatanım Türkiye. Kimliğim Türkiye. Her şeyim Türkiye'ye ait. Ben niye Alman olayım? Ben Türk oğlu Türk'üm. Vatanım bir tane, başka vatanım yok. Benim yarın bir şey olsa ben nereye gideceğim ben? Afganistan'a mı gideceğim? Kandil'e mi gideceğim? Türkiye'ye ne zaman gittiniz abi en son? Ola 10 sene oldu. 10 senedir gitmiyor musunuz? Ha, Peki gitmeyi düşünüyor musunuz? her zaman. Her zaman. Her zaman. Türkiye'ye gitmeden önce bir ön yargı var mı sizin? Almancı geldi. Evet. Bak Almancı geldi. Halbuki biz Almancı değiliz. Biz Türk'üz. Biz buraya nasıl geldik? Niye geldik biz buraya? Biz buraya kendi isteğimizle mi geldik? 1960'larda biz buraya kim gönderdi? Türkiye devleti göndermedi mi? Alman devleti almadı mı bizi işçi olarak? Niye bizi şimdi yan gözle bakıyorlar hepsi? Almanya olsun, Türkiye olsun. Niye bizi insan yerine koymuyorlar? Ben köyüme gittiğim zaman ilk önce cebimdeki paraya bakıyorlar. Para var mı, yok mu? Paran varsa insansın, paran yoksa insan değilsin. Öyle düşünen insanlara buradan bir şey söylemek ister misin? Kaptırmayın mı? Ahmet abi sen ne düşünüyorsun Hüseyin abinin dedikleri hakkında? Vallahi Hüseyin abinin dediklerine katılıyorum. Gerçi 10 senedir Türkiye'ye gitmiyormuş da Hüseyin abi. İnsanlar, Siz gidiyor musunuz abi Türkiye'ye? ben gidiyorum. En son devamlı. ne zaman gittiniz? En son 2 ay önce falan. Daha bir yeni ay, gittiniz. bir ay önce gittim. Nasıl daha bir insanların size karşı davranış orada? İnsanlar kötü niyetli, iyi niyeti suistimal ediyorlar Türkiye'de. Nasıl yani? Bir örnek verebilir misin bize abi? Bir arkadaşla tanıştım. Tamam. Hüseyin abi dinliyorsun değil mi? Bu arkadaşa ben orada devamlı yardımcı oldum. Anladım. Çocuklarına falan da yardımcı oldum. Hani söylemesi de çocuğunu sünnet ettireceğini söyledi. Buradan benden para istedi. Buradan para yolladım. Bir daha istedi, bir daha yolladım. Devamlı istiyor Hüseyin abi, anladın? Devamlı mesaj yazıyor, rahatsız ediyor. İnsanların zihniyeti artık ekonomik durumdan dolayı, ekonomi de kötü. Zihniyeti bozulmuş yani. İyi niyetli insan kalmamış. Buradaki insanlar daha samimi, daha sıcak. Mesela burada oturursun, bir arkadaşın yemek söyler. Türkiye'de muhabbet yok. Türkiye'de herkes senin cebine bakıyor. Anladın? Türkiye'deki insanlar o da neden yokluktan mağdur Sen durumda. diyorsun ki Ahmet, şimdi herkes diyorsun bankalara borçlu. De borçlu olursun. Senin burada kaç tane banka kartın var? Hiç yok. Türkiye'de 5-6 tane banka kartı var. Nereden geliyor bu? Demek ki paralar var demek ki. Olan çekiyor parayı. Olan harcıyor. Her akşam git meyhaneler rakıdan dolu. Adamdan dolu. Her akşam rakı. Onu soluyor. Lüks. Onlar lükse giriyor. Hani param yok da ağlıyorsun ya. Para var mı diyorsun abi aslında? Dolu. Bugün adam askeri ücret 4200 çıktı değil mi? Evet. Şimdi adamlar 10 bin istiyorlar. Ne olacak şimdi bu? Nereye gidecek para? Bizim millete 5000 değil 25.000 de verse gene az. Vallahi az bak. Bana dahil. Doymaz. Vallahi doymaz. Ya zeytin yağının tenekesi olmuş 130 lira yani, gözünü seveyim yani. Yemesinler Allah Allah. Şu an üretim mi var Türkiye'de Hüseyin abi? Doğru ne? Nasıl Nasıl yok ya? Niye yok ya? Niye yok ya? Ne var? Bir sürü hayvan var amına koyduğum. Milyon yüz lira hayvan var. Vallahi var. Yani ekonomi iyi mi abi sence Türkiye'de? Çok iyi. Vallahi çok iyi. Batık durumda ya ekonomi. Batmaz Türkiye. bırak hemen La olsun Ecevit'in Hüseyin zamanında abi %70 şey vardı ya. Ne vardı? Enflasyon vardı ya %70. La Ecevit'in zamanında dolar 2 lira diye yazar kasa attınız amına Bak koyayım. ne 40. Kibatlı onu kibat. Kendini tanıtır mısın bize biraz Bilal? İsmim işte Bilal. Almanya doğumlu falan. Memleket neresi? Amasyalıyım aslında. Peki Bilal sana sorum şu. Almanya'da yaşamaktan memnun musun? Memnunum ya, böyle pek şikayetim yok. Tek tük şikayetler oluyor tabii böyle. Mesela Türkiye'ye gittiğinde Almanya'nın kötü yanlarını hatırlamaya başlıyorsun böyle sıcak kanları görünce falan böyle.
Almanya'nın kötü yanları derken ne mesela? Kötü yanlar derken sana insanları soğuktur falan böyle. Türkiye'ye nazaran soğuktur Allah yani. cep soğukluğu vermesin ya. Aynen. Türkiye'de şöyle bir algı var. Gurbetçi algısı. Size karşı nasıl bir davranış sergileniyor Türkiye'ye vardığınızda? Duruma göre değişiyor. Mesela aile tarafından pek fazla şey olmuyor. Ama mesela Almanya'da şey yapıp da Türkiye'ye yerleşenler sonradan halktan doğru böyle bazen tepki gelebiliyor. Almancı tepkisi diye. Almancı gözüyle bakabiliyorlar. Dolayısıyla böyle azıcık rasizme kapılmış olabiliyorlar mesela. Mesela Hasan, Ahmet falan seslememişler. Almancı diye seslenmişler. Öyle böyle. bizim Ama köyde de var. Çok iyi tanıyorum. Almancı Mahmut diyorlar. Hatta çok sevdiğim bir kardeşimin de dedesi. ya bazen lakap bakımından güzel oluyor ama bazen gerçekten şöyle kin bakımından bunda para var, bunda zenginlik var. Bu Almanya'dan doğru şey olmuş, ne derler? Hani işten sonra şey olursun ya, ne derler buna? Emekli. Emekli ol. Almanya'dan emekli Türkçe- olmuş. Para var falan. Almanya'da yaşayan Türkler Almanlar tarafından böyle tamamen Alman olarak kabul edilmiyor yani. İlla ki bu Türk gözüyle bakılıyor şöyle. Asimile olan Türkler de çok bundan dolayı. O tür Türkleri kabul ediyorlar mesela. Ama hani kendi kültürünü yaşamak isteyen, kendi İslam, hani kendi dinini yaşamak isteyen Türkleri hep kabul etmiyorlar yani. Mesela Almanya'da böyle hani Türk gözüyle bakıyor. Türkiye'ye gidince de Almancı gözüyle bakıyor. Böyle şaşırıyoruz böyle artık. Buradaki insanlar Türk müyüz, biz Almancı neyimiz? Gerçekten öyle oluyor. Türk müyüz, Almancı, yani Alman mıyız, Türk müyüz? Alman olarak görmek istemiyoruz kendimizi. Bazen böyle Türküz diyesimiz geliyor ama Türkiye'ye gittiğimizde Almancı diyorlar bize falan böyle. Evet. Artık Türkiye'deki milletten kabul edilmeyince böyle bir ortada kalmış gibi bir şey oluyoruz yani. Çekiniyor Para da musun Almanya'dan getirmiş. geliyorum demeye? Çekiniyorum kesinlikle yani. Bazen gerçekten söylemiyorum yani. Amasyalı olduğumu söylüyorum. Hatta Bu aksanlar ama hiç anlaşılmıyor Amasyalı olduğunu. Hakikaten. anlaşılmıyor ama Abi ben yani. Amasyalıyım abi. Rap yapacağım abi. Ben Bulgaristan'dan Ahmet. Nasıl Almanya'da yaşamaktan memnun musunuz? Memnunum evet. Her şey güzel mi burada? Güzel evet. Zaten Bulgar Türk'üsünüz değil mi? Bulgar Ya Türk'ü. Bulgar. Buraya geldiğinizde Türk olduğunuz için size karşı bir önyargı oldu mu insanlara karşı? Yok hayır. Her şey güzel mi burada? Evet. Peki burada beğenmediğiniz bir şey var mı? Yok. Her şey mükemmel burada. İnsanlara tavsiye eder misiniz Almanya'ya gelmelerini? Çıksınlar gelsinler. Çıksınlar gelsin. Peki en güzel tarafı ne burada Almanya'da yaşamanın en güzel tarafı? En güzel tarafı ne bileyim. Ne? İşte. Yok mu bir şey ya ve bu çok iyi dediğim bir şey. İyi güzel. Almanya güzel yani. Parası da iyi, havası da iyi. Yani iyi yani. Nasıl diyeyim? Ama ben kızım var ya yemin ederim. Hiçbir şey konuşmadı ama her şeyi anlattı. Burası o kadar ilginç bir yer ki dediğim gibi aynı Türkiye gibi. İrlanda'da Türk mekanları var işte Türk kafesi olsun, restoran olsun ama ya şu mekana bakar mısınız ya? Hatta mekanda reklamını yapalım. Cafe Fem diye bir mekan. Dükkanlar Türk, insanlar Türk, camisi, mamisi her şey var. Yolda yürürken Almanca konuşurken insana dönüp bakıyor böyle. Alman mı gelmiş diye. Normalde tam tersi olması lazım değil mi? Ama burada öyle değil. Eğer yolda İngilizce ve Almanca konuşursanız insanlar şaşırıyor. Hoş geldin Türkiye'ye falan diyorlar. Türk müsünüz, Almancı mısınız? Güzel bir soru. Türk vatandaşıyız, Almanya'da yaşayan gurbetçiyiz diyelim. Peki Türkiye'ye vardığınızda size ne diyorlar? Yani yurt dışından geldiğimiz hissedildiğinde mutlaka bir değişik bir davranış içerisine girilebiliyor. O kesin. Özellikle bu sene bunu çok net bir şekilde gördük. Hani biraz da sosyal medyada bu gurbetçilerin Türkiye'ye gelişleri, Türkiye'deki rahat yaşamları haber olarak biraz fazla piyasaya sürülünce trafikte çok kolayca sert bir davranışlarla karşılaşabildik bu sene. Uzun zamandır yaşamıyordum da açıkçası ama bu sene büyük bir ihtimalle bu haberlerin de ortaya çıkmasıyla biraz bu da insanlarda bir şey uyandırdı. Tabii biz yine normal karşılıyorduk, yumuşak karşılıyorduk. Ama şu olabilir yani en azından hani ya bunlar yurt dışından gelmişler, işte gurbetten gelmişler. Yani biz kesinlikle oradaki vatandaşlarımız ya da buradan giden kardeşlerimiz kesinlikle Türkiye'ye herhangi bir şekilde hani gideyim orada hava atayım, bol bol para harcayayım şeyle değil. Oranın Türkiye'nin o güzelliğini yaşamak için gidiliyor. Düşünüyorum. Yani buraya geldiğimde evet ben de geç geldim. Geç yaşlarımda 17-18 yaşlarımda geldim. Hala da çok alışmış olduğumu da söyleyemem. Hala Türkiye'de yaşama özlemi içimizde var. Var mı abi? Olmaz mı? Her zaman için. Meşhur laf var ya kurul düzenim olmasa dönerim diye. Döner misiniz kurul düzeniniz olmasa? Yani Türkiye'de bir düzen kurabilsem döner misin diye soracak olursan dönmem demem. Dönmem demem açıkçası. Bu şartlarda yaşayabileceğim bir ortam olursa dönmem demem tabii ki. Türkiye'de bizim vatanımız. Tüm dostlara, Elazığ'a, İstanbul'a, tüm Türkiye çok selam olsun. Ama şunu da kesinlikle söyleyeyim ki
Türkiye'nin kıymetini bilmemiz lazım. Abi bu nasıl köfte ya? Bizi mahvettin ya. Çok iyi bu ya. Afiyet olsun. Ben de Vallahi ne mutlu. dediler ki buraya gelince kesinlikle bal köfteden ye. Bundan sonra herhalde İrlanda'dan buraya sırf köfte yemeye gelebilirim. İnşallah bekleriz. Peki ne zamandır buradasınız? 2011. Ülkeye Aynen. dönmeyi düşünüyor musunuz tekrardan? Ben değil de babam düşünmüyor. Biz Sen değil. niye düşünmüyorsun? Bizler burada büyüdük, buraya alıştık. Kurulu bir düzenin var. Aynen, kurulu düzen onu bozmak Olmasa döner istemiyorum. miydin? Dönerdim, o zaman Dönerdin. Aynen. Ama burada işte kurulu düzen olduğu için onu bozmak istemiyoruz burada. Türkiye'ye gittiğinde sana karşı tavırlar nasıl oluyor insanların? Gözle Türk bakın. gözüyle bakmıyorlar, yok. O gözle baktıklarını da ben Rahatsız hissediyorum. Rahatsız da olmuyorum ama hissediyorum, ama sorun değil, sıkıntı yok. Öyle hissetsinler, öyle görsünler. Ben yine de Türk'üm. Bundan da mutluyum ve gururluyum. Sıkıntı yok. Öldüğünde buraya mı gömülmek istersin Türkiye'ye? Türkiye'ye. Türkiye'ye. Kesinlikle Türkiye. Burada da tabii şartlar zor. Şu an Türkiye'deki şartlar ve ekonomi durumu daha zor olduğu için hani burada bir rahatlık var ama yine de hepimiz oturarak parayı kazanmıyoruz. En zor şartı ne buranın mesela en zorlandığın kısım? Vergi. Vergi mi? Vergileri. Ya şeye çok şaşırdım ya. Tamam Avrupa'da hani şeyler olur da Türk marketi, Türk restoranı, Türk tekel bayiyi de görünce biraz şey oldum ya. Evet, burası çoğunlukla Türklerin yaşadığı için Türk tarzında biraz çevirmek istedim. Çünkü ben de Türkiye'den kendim geldiğim için. Ne zaman geldiniz? 93'te geldim. Peki geldiğinizde burada size karşı bir sıkıntı oldu mu Almanlardan? Yani şu ana kadar hiçbir Almanlardan karşı öyle bir kötü bir sıkıntı yaşamadım. Allah var. Türklerden yaşadınız mı abi peki? Mesela karşımıza görüyoruz. Mesela karşımıza bir tane daha şu an kiosk açılıyor. Yani buradaki Türkler birbirlerinde mesela nasıl diyeyim, bir şey yapıyoruz, hemen onu görüyor, hemen onu ben de yapayım diye düşünüyor. Yani artık şey yok, birbirimize karşı böyle artık korumalı değiliz. Böyle nasıl diyeyim, herkes birbirinin kuyusunu kazıyor gibi. Yani kimse kimseyi çekemiyor. Eskiden böyle değildi, aslında birbirimizi tutardık Türkler oldu mu. Türkiye'ye dönmeyi düşünüyor musunuz abi? Kafanızda böyle plan vardı. Yani memleket hasedi var mı, öyle diyeyim Ya size? tabii memleket hasreti her zaman var ama şu an düşünmüyorum. Çocuklar burada yok. Bir Şu an bir laf de var- Türkiye'nin durumunu görünce. Türkiye'de ben bunu sormuştum ama Türkiye'de işte bazı kesimler var abi. Bunu sana direkt sor. Ya bunu ben siyasi olarak algılama. Avrupa diyor bizi kıskanıyor diyor. Sence böyle bir şey var mı? Zannetmiyorum. Zannetmiyor musun? Yok yani. Türkiye'nin neresi kıskanacak bir şeysi var ya. Yani zannetmiyorum öyle bir şey. Niye öyle diyorsun abi? Kültürüm, doğamız var, kültürümüz var. Tamam, doğa var, kültür var ama para yok. Doğayı, kültürü ne yapacaksın para olmadıktan sonra yaşamayınca? Belki 300 sene sonra belki kıskanabilirler. Yani. Peki siz Almancı mısınız, Türk müsünüz? Ben Türk'üm tabii canım. Türk müsünüz? Tabii. Türk'üm. Almancı. Türk Almancı mı? Türk. Sen Almancı da var abi. Biz oraya gittiğimiz zaman arkadaşlar, o diğer orada yaşayan arkadaşlarımız bize biraz daha farklı bir gözle bakıyorlar. İkinci sınıf vatandaş gözüyle bakıyorlar. Neden? Hani paramız onlardan daha kuvvetli olduğu için ben bunu ne yazık ki hani kendi ortamımda tamam yaşamamış olabilirim ama çok gözlemledim yani. Gözlemliyorum. Hani günden güne de daha çok böyle hani gıcıksama demeyeyim de hani farklı bir gözle bakılıyor. Ama buradaki yaşam, bir insan sosyal faaliyetler içerisinde yaşamıyor. Sürekli Sadece mücadele veriyor, iş mücadelesi veriyor, çalışmak zorunda. İnsanlar zannediyor ki Avrupa'ya gideceğim, ben orada öğrenci olduğum zaman güzel yaşarım. Hayır. Benim kaç tane Türkiye'den buraya gelip üniversitesini bırakan arkadaşım var. Yani şimdi Avrupa dedikleri zaman bir karşılaştırma yapıyorlar ama bence farklı bir gözle bir karşılaştırma yapıyorlar. Hani kendilerini Türkiye'de yaşıyorlarmış ama o para onların orada cebindeymiş. İşte benim burada olsa ben bunu yapardım. Değişle bence Avrupa'ya bakıyorlar. Çünkü buraya hani burada yaşayan bir insan gözüyle baksalar kesinlikle bence aynı düşünmezler. Hatta normalde biz ayakta alkışlamaları lazım. Ben öyle söylüyorum. Neden? Şunu da söyleyeyim. Biz buraya 50 yıl önce geldik. Asimile olmadık bir kere. Dinimizi unutmadık. Örf adetlerimizi unutmadık. Kendimize her zaman Türk örf adetlerine göre yaşamaya çalışıyoruz. Tamam, ekonomi kesinlikle önemli. Ben her zaman söylüyorum. Ülkemizdeki ekonomik durum iyi mi? Kötüye gidiyor. Günden güne daha çok kötüye gidecek. Bu kesin, bunu herkes görebilir. Ama Avrupa'da yaşayan bir insanı hani ikinci sınıfa koymak ve demek ki Almancı gözüyle bakmak ya da yabancı gözüyle bakmak bence alakası yok. Bence burada yaşayan Türkler Türkiye'deki Türklerden daha Türk. Wow. Ben öyle söylüyorum yani. Hani neden diye soracak olursanız her şey ortada. Saygı istiyorsanız burada. Anlayış istiyorsanız burada. İnsanları geçtim. Oradaki hani sisteme bir kere ayak uyduramam. Ayak uydurmak da istemem yani şahsen. Yani gittiğim zaman ya hasta olurum. Stresten. Ya kavga ederim. Hani ya kavga ederim, biraz ben kavgacı bir tip miyim? Evet, kavgacı da bir tip hani. Dayak yeriz abi, ya bizi bir yerde bıçaklarlar yani, olacağı o. Hani o sebepten oraya gider misin? Gitmem yani kesin. Hani şimdi şöyle bir şey var ama burada yemek vermiyorlar hiçbir yerinde. Hiçbir yerin, iş yerinde. Adam ne yapıyor biliyor musun abi kardeşim? Adam evde yapıyor ekmeğini. Tamam mı? Hani 3.000 euro maaşı var bu adamın. Bu adam evde ekmeğini niye yapıyor?
Niye gidip de pastaneden normal Türkiye'deki gibi? Ben görüyorum abi, adam normal inşaat işçisi her sabah pastanede börek yiyor, çay içiyor. Keyfe bak. Keyif yani bu benim gözümde. Kardeşim al ekmeğini, hani yağla öyle götür. Niye yapayım diyecek. Ben yapıyorum. Yaptım ya da bir zamanlar. Yani şimdi bunu dediğimiz zaman da kötü oluyoruz. Ya şimdi şöyle bir şey var. Bütün eleştirili açı sıkıntı yok yani. Hani ben sadece okullardaki sistem kaç kere değişti. Kaç kere değiştirdiler bu sistemi. Hani daha bu öğrencilerle uğraşmayın ya. Hani bu çocuklar bizim geleceğimiz. Her zaman söylüyorum. Bunları korkutacağınızda bunları motive edin artık. Çünkü bu gençler motive edilmeye ihtiyaç duyuyorlar. Çünkü karamsarlar, pesimistler abi. Benim söylediklerimi tartışacağımızda mesela ya da kötü şeyleri tartışacağımızda biz gençlerimizle uğraşalım. Çünkü hayat onlarda abi. Kesinlikle hocam. Ben gerçekten çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Videoyu beraber bitirelim istersen buradan. Arkadaşlar videomuzun burada sonuna geldik. Videoyu beğenip yorum yapmayı, kanala abone olmayı ve zil açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere. Memlekete selamlar.